Tüm dünyaya kapalı kutu olan Kuzey Kore'nin acımasız lideri Kim Jong-un'un roketleri olan düşkünlüğünü hepiniz biliyorsunuzdur. Savaş sanayisini geliştirerek dünya ülkeleri arasında saygı kazanabileceğine inanan Kim Jong-un ile Amerika Birleşik Devletleri yönetimi arasındaki sorunlar öyle bir seviyeye gelmişti ki her iki tarafta birbirini günde 3 kez terörist ülke ilan etmekteydi. Bununla beraber Kim Jong-un hakkında pek çok ürkütücü hikaye duymuşsunuzdur. Basına yansıyan en bilindik vahşet olaylarını sizlere aktarayım. Kendisine aykırı haber yapan amcasını 120 aç köpeğin önüne attırması, babası Kim Jong-il'in anma töreninde sarhoş halde görülen bir askerin ertesi gün havan topuyla vurularak idam ettirmesi, yönetime geçtiği ilk yıllarda amcasıyla arasında tartışma geçtiği için 6 amca çocuğunu boğdurtması, rüşvet alan bir bakan yardımcısının alev makinesiyle yaktırılması, darbe hazırlığı yapan askerleri cipirana dolu devasa akvaryumun içine attırması, Kuzey Kore'de film endüstrisini kurmak için ünlü Güney Koreli bir yönetmeni kaçırtması gibi daha nice kapalı kapılar ardında gerçekleşen pek çok insanlık dışı olayın döndüğüne eminim. Tabi bu durum terörcülere de malzeme çıkardı. Peki ya her şeyi göze alıp merakınıza yenik düşseydiniz? Dünyaya rest çeken bu ülkeyi turist olarak gezmeyi ister miydin? İşte o kadar kolay değil. Yıllık sadece 2000 özel izinli turistin giriş yapmasına izin verilen ülkede şehir içinde yalnız başınıza dolaşamazsınız. Geceleri otel odanızdan çıkamazsınız. Şehir merkezinde halk ile konuşamazsınız. Havalimanında imzalatılan belgeye göre eğer Kuzey Kore'de çektiğiniz görüntüleri sosyal medyada yayınlayacak olursanız başınız belada demektir. Sizler için gayet normal ancak Kuzey Kore'de yasaklı bir eylem yaparsanız hayatınızın geri kalanı bugüne kadar çektiğiniz acılardan daha acılı olabilir. Kuzey Kore ve Amerika Birleşik Devletleri birbirini suçlamak için açıklarını ararken hiç olmayacak, yapılmaması gereken küçük bir hareket Kuzey Kore liderinin lehine önemli bir politika sağlamış oldu. Bu koz, dünya üzerindeki tüm güç dengelerini yeniden değiştirecek ufak bir kıvılcım çıkartabilirdi. Bu politik kozun ismi Otto von Baer. Otto von Baer ne yazık ki yapılmaması gereken bir şey yapmıştı. 1994 doğumlu Otto von Baer, başarılı lise hayatından sonra Virginia Üniversitesi Ticaret ve Ekonomi bölümünde eğitim hayatını sürdürdü. Gezmeye ve keşfetmeye meraklı von Baer sonrasında iç sesini dinleyerek yurt dışı eğitim programı ile Çin, Hong Kong'a gitti. Yabancı eğitim programında üst düzey başarı gösteren von Baer, bir hafta sonu akşamı eğlenmek için arkadaşlarıyla birlikte gittiği karaoke partisinden kaldığı yurda dönmek için işlek bir caddede yürürken Kuzey Kore Büyükelçiliği binasının duvarında tur afişi görür. Ülkesindeyken yaşıtlarının aksine dünya ülkeleri hakkında pek çok bilgiye sahipti. Kuzey Kore ona farklı hissettiriyordu. Adeta içi sır dolu kilitli bir sandık gibi. Ertesi gün birkaç arkadaşını daha ikna ederek turist turu başvurusu yaptılar. Diğer yandan von Baer, Amerika vatandaşı olduğu için başvurunun olumsuz şekilde sonuçlanabileceğini düşünüyordu. Kuzey Kore'ye turist olarak gitmek isteyenler ne yazık ki Kuzey Kore ile doğrudan iletişime geçemiyor. Öncelikle Çin'de bulunan anlaşmalı bir turizm ajantasına başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvurularınız yetkili ajantalar vasıtasıyla Kuzey Kore hükümetine iletilir. Akabinde olumlu veya olumsuz sonuç sizlere iletilir. Bir hafta sonra Kuzey Kore hükümeti von Baer ve arkadaşları için 5 gün onay verdi. Yılbaşını Kuzey Kore'de geçirecek olmaları onları daha da cezbediyordu. Ama onları orada neyin beklediği hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Tüm yolculuk boyunca uçak koltuklarının arkasında bulunan ekranlardan Kuzey Kore propaganda videolarını izlediler. Pyongyang havalimanına indiklerinde ülke kurallarına uyacaklarına dair belge imzaladılar. Aksi takdirde geldiğiniz gibi geri dönersiniz. Von Baer ve arkadaşları servislerle apar topar özel bir otele yerleştirildi.
Otto ve arkadaşları sabah vakit kaybetmeden turistik yerlere gidip fotoğraflarını çekiyorlardı. Hayatlarında ilk defa böyle ortam görmüş olacaklar ki Otto von Bier şehirdeki sosyal günlük yaşantıyı ruhu çekilmiş, kasvetli mezarlık ortamı şeklinde benzetme yapmıştı. Günler böyle devam ederken yılın son günü gelip çatmıştı. Yeni yıla turistlere özel bir otelde alkol alarak girmişlerdi. Tüm ekibin keyfi oldukça yerindeydi. Von Bier hayal ettiğinden bile daha eğlenceli vakit geçiriyordu. Ama her şeyin fazlası zarar ne yazık ki. Bu aşırı mutluluğun kendisine ölüm getireceğini kimse bilemezdi. Otelin neredeyse her duvarı Kuzey Kore yönetimine ait siyasi propaganda posterleriyle doluydu. Gecenin erken saatlerinde sarhoş halde odadan çıkan Von Bier'in dikkatini duvarda asılı renkli posterler çekmişti. Merdivenler üst kata çıkarak sadece personellerin girebildiği odaya gizlice girdi. Ancak kendisini kaydeden kamerayı fark edememişti. Kuzey Kore'de bu propaganda posterlerini çalmayı veya zarar vermeyi bırakın, dokunmak bile ciddi derecede ceza almanıza yeterli. Gördüğünüz üzere Otto von Bier gözüne kestirdiği bir tabloyu yerinden çıkartıyor ancak sarhoş kafayla taşınamayacak kadar büyük olduğunu anlayınca yere bırakıyor. Bu girişim Otto von Bier'in intiharına sebep oldu. 5 günlük gezinin ardından Von Bier ve diğer turistler havalimanına doğru yola çıktı. Tam Kuzey Kore'den ayrılacakları o an 200 asık Kuzey Kore askeri gelip hiçbir açıklama yapmadan Von Bier'i omuzlarından tutarak hızlıca oradan ayrıldılar. Görgü tanığı olan turistlerden birisi olayı şöyle anlatıyor. Aramızda eğlenerek uçak saatini bekliyorduk. Çok geçmeden uzaktan 2 askeri belirdi. Yaklaştıkça yüzlerindeki soğukluğu resmen içimde hissetmişti. Hiçbir şey demeden Von Bier'i tuttukları gibi hızlı adımlarla götürdüler. O an hepimizin kanı çekilmiş gibiydi. Kısa bir şoktan sonra hepimiz bize gösterilen sahte gülümsemelerin ardındaki rejimin gerçek barbarlığını hissetmiştik. Askerler gittikten 5 dakika sonra havalimanında bulunan televizyonlarda son dakika gelişmesi olarak sabotaj hazırlığındaki Amerikalı casus yakalandı haberi tüm halka duyuruldu. İşin ciddiyetini o an orada anladık. Hepimizin başından kaynar sular dökülmüş gibiydi. Uçağın hemen gelmesi için Tanrı'ya yalvarmaya başlamıştık. Otto von Bier apar topar çıkarıldığı mahkemede suçlamaları kabul etti. Mahkemeye çıkarılmadan önce sorgu sırasında nelere maruz kaldı bilemeyiz. Ancak mahkemeye çıkarılırken bilinci neredeyse kapalıydı. Mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etti. Bunu yapma amacının ise yan komşusunun Kuzey Kore'den bir hediye getirmesi karşılığında ikinci el arabasını bana verecekti şeklinde ifade etti. Hükümet mahkemesi Otto von Bier'i propaganda afişini çalmaya teşebbüs etmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin casusu olduğu için 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı. O artık 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmış Kuzey Kore'de bir mahkumdur. Bir yıl boyunca hiç kimse Otto von Bier'dan haber alamaz. Bir yıl sonra 2017'de Kuzey Kore hükümeti Otto von Bier'i vicdani duygular gereği serbest bıraktığını açıkladı. İlginçtir ki Otto von Bier Kuzey Kore'de bulunurken bu halde, ülkesine geri dönerken ise bu haldeydi. Döndüğünde bilinci yerinde yoktu. Ne yürüyebiliyor, ne konuşabiliyor, ne de işitebiliyordu. Durumu bitkiden farksızdı. Amerika'ya döner dönmez tedavisine başlayan doktorlar, Otto von Bier mahkemeden hemen sonra komaya girdiğini ve Kuzey Kore'de hapis yattığı tüm süre boyunca komada kaldığını teyit ettiler. Yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki bir hafta sonra Otto von Bier 22 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi yaptığı basın açıklamasında hastanede oğullarının şiddetli kasılmalar geçirdiğini, uluduğunu ve insansı olmayan sesler çıkardığını, bacakları ve kollarının tamamen şeklini kaybettiğini, kısaca oğullarının Kuzey Kore'de işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını ifade etti. Annesi ve babası otopsi isteğini oğlumuz daha fazla acı çekmesin diyerek reddetti. Bir adli tıp uzmanına dayandırılan haberde ise ölüm nedeninin
oksijen azlığından kaynaklanan beyin hasarı olduğu basında yer aldı. Kuzey Kore yönetimi ise Von Baer'ın gıda zehirlenmesi ve aldığı uyku ilaçlarından dolayı komaya girebilmiş olabileceğini açıkladı. Daha sonra Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trump, Von Baer'ın ölümünden Kuzey Kore'yi sorumlu tuttuğunu belirtti. Bir hafta kadar sonra Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Otto Von Baer'ın hapishanede kaldığı süre boyunca bakım masraflarını karşılamak için 2 milyon doların ödenmesine onay verdiği iddia edildi. Eski Kuzey Kore askerinin Otto Von Baer ile açıklaması şu şekilde: İstihbarat servisi tarafından bir Amerikalı casusun yakalandığı, suçunun ise propaganda afişindeki Kim Jong-un'un resmini yırtmak olduğu bizlere söylendi. Şahsi fikri olarak ise bu olaya inanmadığını açıkladım. Otto Von Baer'ın aslında politik bir kurban olduğunu ifade etti. Eminim ki bu videonun altına orada ne işi vardı, çekmiş cezasını, arkadaşlar rahat batmış tarzı kötü eleştirisel yorum yapacak olanlar illaki olacaktır. Onlara şunu söylemek isterim. Bu tarz düşünerek sadece merak uğruna suçsuz birisini öldürten Kim Jong-un'dan farkınız kalmayacaktır. Günümüzde M.Ö. 2450 senesinde yapılmış yaklaşık 4572 yıllık uluslararası bir tarihi eserin yasak olmasına rağmen tepesine çıkıp akşamından serbest kalan bir kadın turistin hiç ceza almamasına bakın. Bir de sadece bir portreyi duvardan aşağıya indirdi diye bir gencin hayallerinin yok edilmesine bakın. Otto Von Baer'ın cezası kesinlikle ölüm olmamalıydı. Bu sizin veya sizin çocuğunuzun da başına gelebilirdi. O zaman da aynı eleştirisel yorumları yapabilir miydiniz? Tabii ki hayır. Hiçbir şey korkuya dayanan saygı kadar iğrenç değildir. Haksızın yanında durursanız hak bir gün gelir, hakkını verir. İyi günler.